Of, geldi zannettim ama evet. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kapsız Kitab'ın davetlerinden bir davet yapacağım. Kapsız Kitab'a biraz ara verdim çünkü öyle olması gerekiyordu. Bazı farklı davetlere geçtik. Biliyorsunuz bu telsizle yaptığım davetler çok ilginç davetler oldu. Şimdiye kadar yapmadığım bir davetti. Ses cihazından olduğu gibi telsize aktardı ama altyazı falan olmuyordu, çeviri de olmuyordu. Şimdi telsizi de farklı konularda kullanacağız, kullanmaya devam edeceğiz. Ama bugünkü videomuzda Kapsız Kitab'ın davetlerinden bir tanesi var. Biliyorsunuz Kapsız Kitab'ın davetleri tehlikeli davetler. Bu davetlerde neler olacağı pek belli olmuyor. Sıkıntılı oluyor bu davetler. Şimdi İbn Necemi'nin bize gönderdiği kitaptan bir davet yapacağım ve bu davette kim gelecek, görev ne olacak, nasıl bir şey olacak hiçbir fikrim yok. Bakalım Kapsız Kitab'ın yeni davetlisi kim? Hemen videomuza başlayıp ve davete geçmek istiyorum. Bir an önce sizlerle beraber paylaşacağım çok şey var. Bu Edobola denilen daveti yapacağım. Edobola 12'nin davetini yapacağım. Bugün yapacaktım aslında, bu videoya yetiştirecektim. Yetişmedi. Çok uzun bir daveti var. Çok farklı bir daveti var. Çünkü istihbarat alanında olduğu için biraz zor, yani uğraşmak gerekiyor. Yani kolay olsaydı belki bu videoda Edobola 12'nin daveti olabilirdi. Onu görmek için şu an acayip bir şey yapıyorum. Ben istiyorum gerçekten. Edible 12'yi çok görmek istiyorum. Bakalım kısmette ne zaman gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Min şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve seminel. Bismillahirrahmanirrahim. Min şeyin fil ardı ve lefis semai. Bismillahirrahmanirrahim. Min şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve seminel. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, kötü varlıkların, metafizik varlıkların zararlarından Allah Zülcelal sizi korur. Hemen Kapsız Kitab'ın yeni bir davetine geçiyorum ve davete başlıyorum. Evet, davet şu an açık ve Kapsız Kitab'ın davetlisi. Bakalım nasıl biri gelecek, bize ne diyecek, neler söyleyecek. Kapsız Kitab'ın davetleri genelde yani Rahmani değildi. Çünkü Rahmani olmayan bir kavme verilen bir görevdi. Bu görev öyle bir zor bir görev ki bu kavmin görevi, yani bu kavim oraya geldiği zaman zarar görmüyordu, öyle şeyler söylemişlerdi bize. Bakalım Kapsız Kitab'ın davetlisinden neler öğreneceğiz? Bize nasıl bir haber verecek? Şimdi göreceğiz bakalım. Evet, Kapsız Kitab'ın davetlisi. Bugün Poyraz yok, bugün yalnız başımayım ve tek başıma bir davet yaptım. Bakalım göreve gelecek olan kim? Şu an bir şey yok. Bu Edible 12 biliyorsunuz, bu radyo istasyonundan gelen dalgalar halen gelmeye devam ediyor. Yani oradan devamlı bir sinyal geliyor. Sinyal dediğim böyle bir cızırtı şeklinde sinyal, ama bu devam ederse, yani bu sinyali dinlerseniz devamlı arada siz de duyabilirsiniz. Farklı farklı sesler geliyor. Bunlar metafizik sesler, yani metafizik dediğimiz görünmeyen güçlerin, görünmeyen bir enerjinin bir sesi.
Evet, davetli şu an yok. Şöyle biraz geriye gidelim. Bakalım davetli. Davetli yok. Davetli biraz erken aslında da. Şöyle şuna bir. Bu İbn Karuf'un tası. İbn Necemi'nin. İbn Karuf'un. Evet, İbn Karuf'un diyordum ben ona tas. Şimdi kapsız kitaplardan önemli birkaç tane davet var. Bunlara daha sıra gelmedi. Eğer bunlara sıra gelirse onlar biraz daha hem ilginç hem de daha farklı davet olacak. Bakalım onlara sıra geldiği zaman nasıl birileri gelecek? Çünkü benim yardımcılarımın bana söylemesine göre kapsız kitabın davetlerinden herhalde ya 7. ya 8. mi 9. mu artık onlardan bir tanesi bu kavmin başlarından olan azgın bir tanesi. Eğer ona denk gelirsek o çok bayağı bir bilgisi varmış, yani bilgili biriymiş ve biz ona göre bir şeyler yapacağız, bir şeyler soracağız. O bilgiliye bakalım bize neler söyleyecek, nelerden bahsedecek, onlar tek tek öğreneceğiz artık. Evet, bu davetli niye gelmedi? Bazen de öyle bir şey oluyor ki. Bakalım davetli. Evet, bir davetli. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ey davetli. Sen kapsız kitabın davetlisi misin? Bize kendini tanıtır mısın? Ey davetli, seni buraya bilgi amaçlı çağırdım. Ben seni buraya bilgi amaçlı çağırdım. Bize kendini tanıt. Buraya zoraki geldiğini biliyorum. Ama bu da bir görev. Senin görevin olduğu kadar benim de görevim. Ey davetli, kendini tanıt. Kendini tanıt davetli. Ay, davetli gitti. Tabii bu normaldir, tabii illaki hepimiz alışmışızdır. Davetlinin böyle kaybolması, gelip dinleyip gitmesi. İllaki yani bir şeyler öğrenmeye çalışıyor onlar da. Çünkü kim beni çağırdı, beni neden çağırdı, böyle şeyler zaten istemeden geldiği için. Bakın düğümlü kitabın davetleri öyle değil. Düğümlü kitapta daha farklı. Düğümlü kitapta gelenler en azından buraya geldiği gibi ben bu görevi bekliyordum diyorlar. O yüzden o davetliler biraz daha, bana göre biraz daha rahmaniler yani. Gerçi rahmaniler de bana göre biraz daha kolay oluyor sanki. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kapsız kitabın davetlisi. Ey davetli. Eğer buradaysan sana şunu söylemek istiyorum. Ben buraya seni bilgi amaçlı çağırdım. Buraya farklı bir amaçla gelmedim. Seni emrim altına almak istemiyorum. Eğer o şekilde düşünüyorsan öyle bir niyetim yok. İbn Necem'in tarafından geldiğini biliyorum. İbn Necem'in tarafından görevlendirildiğini biliyorum. Ey davetli. Ey davetli. Şu an beni duyuyor. Beni duyduğunu bildiğim için bu şekilde konuşuyorum. Yoksa normalde konuşmam yani bu şekilde aslında ama şimdi bakalım. Ey davetli. Neredesin? Ey davetli. Neredesin? Ey davetli. Allah. Davetliyi hissediyorum. Davetliyi hissediyorum buralarda bir yerde. Ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum.
Davetli. Buraya ne için geldiğini öğrendin mi? Araştırma mı yaptın, ne yaptın? Seni ben buraya çağırdım. Bize neyi söyleyeceksen söyle. Geldiğin yerde sana emir verdiler. İbn Necem'ini tanıyor musun? İbn Necem'in. Sana İbn Necem'in emir vermedi mi? Bir şeyler söyle. Bana ismini söyle. Kim olduğunu ben de bilmek istiyorum. Kim olduğunu bana söylemediler. Yalnız davet açıldı ve geldim. Bu görevden haberim yoktu. Sana nasıl söylemediler? Görevinin ne olduğunu bilmiyor musun? Kim seni buraya gönderdi? Ah! Ah! Oh! Oh! İlk defa böyle bir şey oldu. Oh. Davete. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Çok kötü saldırdı. Bu ya çok kuvvetli biri. Ya çok kuvvetli biri ya da bilmiyorum, ben böyle bir şey. O nasıl saldıracağını da düşünmüyordum da. Boş bulundum birden de. Resmen takla attım ya. Resmen takla attım. Şimdi şöyle, vefki olduğu için, koruma olduğu için hani zarar olmuyor ama ben şurada, benim çok özel bir tespihim var. Hem bana şans getiriyor hem de daimin bana verdiği, daimin bana hediye ettiği tespih. Bu tespih hem benim için özel hem de şans getirdiği için bunu şöyle elimde tutacağım. Şöyle elimde. Ey davetli. Ey davetli, eğer bir daha saldırırsan seninle irtibat kuramam. Yani seni buraya irtibat amaçlı çağırdım. Tekrar saldırırsan kim olduğunu bilemem. Benimle saldırmadan konuş. Benim kim olduğumu sana söylememişler. Ama ben sana söylüyorum. Ben buraya seni irtibat amaçlı çağırdım. Saldırmaya çalışma bir daha. O kadar pis bir etki var ki yani böyle saldırdığı zaman resmen vuruyor size, şöyle bir vuruyor. Resmen şurada takla attım ya, düştüm burada. Burada düştüm. Çünkü hiç aklıma gelmedi, yani saldıracağı aklıma gelmedi. Bu ne ya, bu böyle? Yani böyle bir şey. Ya ilk defa diyorum da ilk defa değil de. Bunun gibisi illaki geldi. Bundan beteri de geldi. Ama ilk defa değişik bir şekilde vurdu. Sesler, tuhaf sesler var. Tuhaf sesler var. Ey davetli,
Ey davetli, burada mısın? Ey davetli, ey davetli. Başıma ağrı girdi ya. Yani şimdiye kadar böyle saldırdıklarında hemen hemen video biteceği zamanlar başıma ağrı giriyordu. Şu an resmen o saldırıdan sonra başıma ağrı girdi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Evet. Davetli neden saldırıyorsun? Benim ismim Şuzim. Sana dediğim gibi daveti açtılar ve geldim. Hiçbir bilgiye, hiçbir şekilde ulaşmadım. Beni buraya bilgi amaçlı çağırdın. Ben bu davetlerin içinde en isteksiz olanım. Elimden geldiği kadar zarar vermeye çalışacağım. Ben buraya zoraki geldim. Sen buraya zoraki geldin. Peki sen neden davettesin ki peki? Neden davettesin? Neden bu kitabın içindesin? İbn-i Necem'in seni bu davetlere dahil etmedi mi? İbn-i Necem'in. Evet. Beni o dahil etti. Ama şu an ben davetin gereğini yerine getirmeyeceğim. Davetin gereğini yerine getirmeyecek. Acaba ne için geldi? Önemli bir şey için geldi ve önemli şeyi vermek istemiyor. İbn-i Necem'in evet o önemli şeyi vermek istemiyor. Vermezse biz de zorla alırız. Yani illaki ne söyleyecekse bunu ben konuştururum. Bakın. Bunu ben konuşurum. Şu an hiçbir şekilde hani derler ya yetkimi kullanmak istemiyorum. Yetkimi ve güçlerimi kullanmak istemiyorum. Benim hiçbir şekilde kendimi de tanıtmak istemiyorum ama hani kendi eğer bir görevdeyse bu görevin gereğini yerine kendi getirsin. Kendi getirirse tamamdır. Ama kendi getirmezse yapacak bir şey yok. Bu davet bitmeden konuşması lazım. Davet bitmeden konuşacak. Başka çaresi yok yani. Ey davetli! Sen mecburi buradasın. Mecburi burada olduğun için bizimle mecburi konuşacaksın. Beni anladın mı davetli? Ey davetli! Konuşman lazım. Eğer konuşmazsan sana zarar verebilirim. Ey davetli! La ilahe illallah. Getirdiğin her neyse vermek istemiyorsun. Bunu anladım. Getirdiğin her neyse vermek istemiyorsun. Önemli bir şey herhalde. Bana ne getirdiysen bu getirdiğin önemli bir şey.
Ama bunu senden alacağım. Bunu senden alacağım. Kapsız kitabın davetlisi. Kapsız kitabın davetlisi. La ilahe illallah. Bakın bilerek çıkmıyor biliyor musunuz? Bilerek kaybolduktan sonra buraya bilerek gelmiyor. Geç geliyor. Geç gelme sebebi zaten gönülsüz gelmiş buraya. Gönülsüz geldiği için bizim amacımız da ne? Bunu konuşturmak. Hani bir şekilde bu ne için gelmişse bunu geldiği şeyi söyletmek. Yani bir şey için gelmiş bu. İbn Necem ile birebir irtibat kursam aslında bilmiyorum bunlarla teker teker bunları göreve göndermiş. Bu görev nasıl bir görevse çok değişik bir görev. Ama neden bunları seçti biliyor musunuz? Bunların yapabildiğini herhalde bilmiyorum bunlar cezalı mı? Çünkü geçebildiğiz. Bana böyle söylemişlerdi. Bizim geçtiğimiz yerlerde farklı yaratıklar geçerse yanıyor. Ama biz geçersek yanmıyoruz. Yani tek söylediği şeyler bunlar. Ben de öyle bir şey hissettim ama bilmiyorum artık. Ey davetli. Ey davetli. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Ey davetli. Ey davetli. Eğer oradaysan bize görülebilirsin. Ey davetli. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Davetli. Bize görül. Davetli görevin neyse söyleyeceksin. Başka çaresi yok davetli. Davetli başka çaresi yok. Ey davetli. Ah. Demek ki istediğin yerde çıkıyorsun. Kararlı mısın? Söylememeye. Bak sana kendimi tanıtmadım. Ama istersen tanıtırım. Ben sana zarar vermek istemiyorum. Nedense sen bana zarar vermek istiyorsun. Ben bunu anladım. Ben eğer zarar verirsem senin için iyi olmaz. Kim olduğunu öğrendim. İbn Necem'in beni buraya gönderdi. Onunla bir anlaşma yaptık. Eğer bu anlaşmaya uymazsam beni kül edecek. Hiçbir şekilde hizmet vermek de istemiyorum. Hizmet vermek istemiyorsun. Ne hizmeti bu? Sana ne söyledi? Bu görevde senin neyin var? Ne söyleyeceksin? Bir şey mi gönderdi? Evet. Bende bir liste var. Ama bu listeyi sana vermeyeceğim. Bana vermeyeceksin. Ben peki sana bir şey yaparsam, zarar verirsem iyi olur mu peki? Sence nasıl olur? Evet, kendi kendine konuşmaya başladı aslında. Kendi kendine konuşmaya başladı. Bakın bende bir liste var diyor. Neyin listesi olduğunu bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş listeyi de verecek. Bir şeyler de yapacak. Beni öğrenmiş. Senin kim olduğunu öğrendim diyor. Öğrendiyse verecek. Belki de blöf yapıyor. Yani kim olduğumu bilmiyor.
Ama belki de bir numara yapıyor. Numarası da var. Buraya bir liste getirmiş. Neyin listesi bilmiyoruz. Ne listesi olabilir acaba? Liste. Yapılacaklar listesi mi? Zannetmiyorum. Buraya ne listesi getirmiş olabilir? İsim listesi. Birilerinin isimlerini getirdi. Ama kimin isimlerini getirdi? Çok tuhaf sesler var. Sanki buraya var ya, anası, babası, danası herkes gelmiş. Sanki herkes gelmiş buraya toplamış. Öyle bir değişik sesler var ki yani hiç tahmin edemeyeceğim davetler sanki burada. Davetli. Senin dediğin liste nedir? Ver listeyi kurtul. Bir giden bir daha gelmiyor davetli. Senin bu yaptığın mikropluk neden? Ey davetli, listeyi ver, kurtul. Ver listeyi kurtul. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Neden vermiyorsun? Yani listeyi bana verse kurtulacak. Çünkü buraya gelenler büyük ihtimal öyle oluyor çünkü. Bir daha gelmiyor. İleriki davetlerde bilemem ama şimdiye kadar Kapsız Kitabın davetlerinden hiçbiri geri gelmedi. Düğümlü kitaptan geri gelenler oldu. Sanki bir iki tanesi geri geldi. Ama Kapsız Kitaptan kimse geri gelmiyor. Ver listeyi ver, ondan sonra kurtul yani, değil mi? Kurtul. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Bu da var ya, her an arkamda gibi, sanki çıkmadan önce dolanıyor. Yani çıkmadan önce etrafımda dolanıyor. Şuralarda dolanıyor. Arkamda gözüküyor. La ilahe illallah. 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 Davetli. Ey davetli. Ey davetli. Ey davetli. Of. Davetli, beni mi dinliyordun? Geldiğine göre listeyi vermek istiyorsun herhalde. Ey davetli. Ey davetli. Oh. Bu bahsettiğin liste nedir? Bahsettiğin liste nedir? Söyle. Ay. Of. Ne oldu? Nedense şu aradan çıktığı zaman var ya, daha bir kötü oluyorlar. Daha bir kötü oluyorlar. Daha bir kötü oluyorlar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of. Aslında 2 tane yardımcımla bunu ne yapsam, bağlasam mı acaba? Şimdi bağlarsam geri gelmeyebilir. Listedeki isimleri versin, gerisi umurumda değil. Bu gitsin bununla. Pis saldırdı ya. Ya öyle bir şey var ki, Şimdi şöyle düşünün. Ben size kesinlikle söylüyorum, şunu söylüyorum. Saldırdığı zaman karşısında tepki vermeden duracak birini tanımıyorum. Öyle bir şey ki, size şunu söylerim. Hani uykunuzda siz sıçrar mısınız? Hani mesela yeni dalacağınız zaman birden ayağınız boşluğa gelir gibi sıçrarsınız, değil mi? Bu sıçrama neden oluyor biliyor musunuz? Refleks. Yani o korku, düşeceğim hani, düşmeyeyim diye aya bir reflekstir. En cesur insanlar hani ben bunu yapmam diyebilir mi? Diyemez. En cesur insanlar, yaşlı olsun, büyük olsun, küçük olsun,
Hepsi bu reflekse bir şekilde sıçrıyor. Bu saldırma da aynı öyle. Buradaki morus olsun, bu saldırmada benim gibi tepki gösterir. Çünkü o saldırma ne kadar da korumada olsan, zarar vermeyeceğini bilsen bir şekilde gene oluyor. Şöyle bir şey var. Telefonda bazen bir şey izlerken ekrana aniden bir şey fırlatıyorlar. O sıra yüzünüzü çekiyorsunuz değil mi? Telefondan çıkacak mı ki? Yok. Telefondan çıkmayacağını çok iyi biliyorsunuz ama refleksle ne yapıyorsunuz? Şöyle hani böyle bir irkiliyorsunuz, geri çekiliyorsunuz. Bu da şu saldırma da bunun benim anlattığımın bir 10 mislini düşünün. Telefondan baktığınız şeye irkiliyorsunuz. Onun bir 100 mislini düşünün. 100 mislini. Seni yola getireceğim davetli. Seni yola getireceğim. Seni yola getireceğim ama nasıl getireceğiz? Tehdit mi edelim seni şimdi? Davetli seni tehdit mi edelim? Tehdit mi edelim? Ne yapalım? Bir şeyler anlat. Ey davetli. Bir şeyler anlat. O şekilde git. Listedeki isimleri ver. Verdikten sonra git. Seninle bir işim yok ki. Seni burada tutmanın bir anlamı da yok. Listedeki isimleri ver, davete kapatayım. Hadi bakalım anlaşmamız olsun. Sen isimleri ver, ben davete kapatayım. Davete kapatmadığım sürece sen buradasın. Bunu iyice belli. Bunu iyice anlaman lazım davetli. Bunu iyice anlaman lazım davetli. Ey davetli. Of. İbn Necem'in bana istihbaratta çalışan dostlarımın isimlerini verdi. Ben bu isimleri sana vermek istemiyorum. Onlara zarar verip hatta yakabilirsin. Böyle bir şeye razı gelemem. Sen o isimleri yakacağımı mı sanıyorsun? O isimler yanmadan da bizim işimiz çözülür. Ben o isimleri yakmak için istemedim ki. İbn Necem'in bunu sana ne zaman verdi? Tam 10 gün oldu. Ben bu isimleri sana vermeyeceğim. Dostlarıma ihanet etmeyeceğim. Bana bak. Ah! Ay. Hep aynı. Bakın hep aynı şey. Aslında gözümü kapatsam, gözümü kapatıp konuşsam saldırdığını görmezsem. Ama hissediyorum saldırdığını. Oh. Davetle eğer bir daha saldırırsam var ya, şu küpü sana fırlatırım. Bu davette herhalde sağlam bir tokat yememiş. Ey davetli, senin bu arkadaşlarım dediğin, dostlarımın isimleri dediğine göre istihbaratta çalışanların çoğu kafir. Şöyle Edebolu 12 dedikleri de kafir olabilir. Ondan tam emin değilim. Büyük ihtimal Müslüman da olabilir. Yani Rahmani olabilir. Ama bu istihbarattakilerin çoğu kafir demek ki. Çünkü bunları kötü kişiler kullanıyor. Kötü kişiler dediğim kafir büyücüler. Bakın saldıracağı zaman aslında ben anladım biliyor musunuz? Şöyle bir şekil değiştirdi, böyle bir ufaldı, böyle bir şey oldu.
Davetli çatıda mı geziyorsun? Neredesin? Dediğim gibi isimleri verirsen onların hiçbirine zarar vermeyeceğim. Sen yanlış biliyorsun. Ben zarar vermek için o isimleri istemedim. Hatta isimleri ben istemedim. İbn Necem'in ne için gönderdiği isimleri bari onlar da söyle. İbn Necem'in bu isimleri sana neden verdi? Bakın bu davette var ya, her an bu tarafa baktığım zaman orada hissediyorum. O tarafa döndüğüm zaman burada hissediyorum bak. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Normalde kayboluyor ya, görüneceği zaman geliyor buraya ama görünmüyor. Görüneceği zaman bu tarafa geliyor. Bu tarafa geliyor ama görünmüyor. La ilahe illallah subhaneke ne kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke ne kuntu minez zalimin. Ey davetli. Ey davetli, bekliyorum seni. Ne yapmak istediğini öğrenmek istiyorum davetli. Niyetin nedir davetli? Madem listeyi vermek istemiyordun, İbn Necem'ine neden demedin? Ben bu listeyi vermek istemiyorum. Ben gitmek istemiyorum. Neden demedin? Korktun tabii. İbn Necem'in sana vereceği zararın bin mislini bile ben sana verebilirim. Bundan haberin yok. Bundan haberin yok değil mi davetli? Davetle eğer beni soruşturduysan, belki de soruşturmadım bilmiyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Sana cezayı ben verebilirim. Ben verebilirim cezayı sana davetli. Listedeki isimleri ver bana. İbn Necem'in bu konu hakkında neler söyledi onları da söyle. İbn Necem'in bu konu hakkında sana neler söyledi? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Evet, davetli neredesin? Ey davetli neredesin? Ey davetli neredesin? Ey davetli. Şu an yok. Evet davetli şu an yok. Ama gelecek. Gelecek yani. Mecbur gelecek. Mecbur gelecek çünkü daveti kapatana kadar o burada. Davet ne zaman kapanır? O zaman davetli özgür olur. Şu an özgür değil. Şu an özgür değil ve burada olmak zorunda. Burada olmak zorunda. Davetli. La ilahe illallah subhaneke. La ilahe illallah subhaneke. Demek dostlarının isimlerini vermek istemiyorsun. Dostlarının isimlerini vermek istemiyorsun. Ben de dostlarının isimlerini senden istiyorum. Sen kendi ismini bile söyledin. Dostların isimlerini niye söylemiyorsun? Davetli. Kapsız kitap da başımıza dert oldu. Dert üstüne dert. Yani ben ödev üstüne ödev alıyorum. Evet. Davetli burada. Evet davetli. Ey davetli. Senin dediğin dostların zarar görmeyecek. Dostlarından bahsediyorsun. Onların isimleri. İbn Necem'in bu isimleri neden mi verdi? Ben istemedim ki bunu. İbn Necem'in kendi göndermiş.
Bu görev senindir sandım. Bu isimleri sen istemedin mi? Onları yok etmek için istemedin mi? Yo, ben neden isteyeyim, neden yok edeyim? Öyle bir şey yok. İstihbarattaki olanlar beni ilgilendirmiyor. İsimleri verecek misin, vermeyecek misin? Bu isimleri sana vermek benim dostlarımı ateşe atmak gibidir. Eğer ki öyle bir niyetim olsaydı, geldiğim gibi bu isimleri sana verirdim. Bana bak, ateşe atmak diye bir şey yok. Anlamıyor musun sen? Sana ben laf anlatamıyorum. Eğer beni biraz daha zorlarsan, dostlarına değil sana zarar vereceğim. Bak, bundan haberin yok. Oh. Bazen çok sabırlıyım. Bazen çok sabırlıyım gerçekten. Bazen öyle bir sabırlıyım ki kamera resmen 360 derece döndü, bakın. Ey davetli, böyle, aslında böyle olsa daha iyi. Ben buradan arkamdan mı, önümden mi? Hatta şöyle geleyim. Bakın, ilk defa böyle bir şey deneyeceğim, davetli. Of, davetli beni düşürdü ya yere. Şimdi bakın, arkamdaysa buradan ışıktan bir şey görmüyorum ama siz göreceksiniz. Şöyle başınız döndü değil mi? Çünkü benim de başım döndü. Davetli, burada mısın? Bazen sabır göstermek gerekmiyor. Yani sabırlı olmayacaksın, arada bir tanesini yakacaksın. Mesela bunu. Bunu yakacaksın ki ibret olsun diğerlerine, geldiği zaman, göreve gelindiği zaman yanabildiklerini bilseler böyle olmaz. İbn Necem'in gönderdiği zaman aman ha dikkat et. Yanlış bir şey yaparsan seni yakar falan deseydi daha zaten. Bu şimdi gelir gelmez listeyi vermişti. Bakın, bu liste aslında çok önemli. Bunu bu davette öğrendim. İstihbaratta olanların isimleri. Bu istihbaratı kullanan ülkeler, biliyorum bu ülkeleri. Ve bunlar bu isimleri, eğer listedeki isimleri etkisiz hale getirirsem, ya etkisiz dediğim hemen aklınıza şey gelmesin. Onları yok etmek, öyle bir şey olmadan da olur. Çünkü onları istihbarattan alırsak bunlara metafizik alemde hiçbir şekilde haber gitmeyecek. Haber gitmediği gibi de ne olacak? Bunların işleri zora girecek. İşleri zora girecek ama listeyi almamız lazım. İş başa düştü. Artık zorla olacak bu iş. Çıktığı zaman ona gerekeni söyleyeceğim. Ben şimdi bir iki okuma var. Onu yapayım. Bu iki okumayı yapayım bakalım. Bakalım ne yapacak? Gene aynı şekilde saldıracak mı, yoksa listeyi verecek mi bilmiyorum. Saldıracak mı, listeyi mi verecek? Davetli. Eğer saldıracaksan söyle. Saldırmayacaksan. La ilahe illallah subhaneke ve ente minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke ve ente minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke ve ente minez zalimin.
Listede kaç kişi var acaba ya? Şöyle çok fazla kişi yoktur. Çünkü belli istihbaratta çalışanlar bellidir zaten. Büyük ihtimal ya 5 tanedir. Benim tahminim. Ya da 7 kişiler bunlar. 5 veya 7 olabilir. Şu an ya en yetkililerin ismini verdi. En yetkili olmayanların isimleri daha fazladır. Ama en yetkilileri ele geçirirsek en yetkili olanlar onlar şöyle en başı yılanın başını ezdiğin zaman diğerleri zarar vermez gibi. O şekilde düşünebiliriz. Diğerleri zarar vermez. Ama biz ne yapacağız? Biz hepsinden bir çare düşüneceğiz. Hepsinin ismini davetli seni şu an bağlayacağım. Başka çare bana bırakmadan. Seni ona hafiften bir zarar vermek istiyorum. Ben hafiften ona bir zarar vermek istiyorum. Evet. Şimdi davetli gelirse bakalım. Geldi zannettim ama evet. Efendim. İsimleri veriyorum. Şuti, Aşnim, Gutroba, Ezmina, Late. Bunlar listedeki isimler. Fuşvant, Ezviyaş, Kaşfiyen de sonradan verilen isimler. Ben onları yok edeceğini zannettim. Eğer öyle bir şey olsaydı ben de yok olacaktım. Bunu bilmiyordum. Sen istediğin zaman onların yanına gidebiliyor musun? Evet. Her zaman gidebilirim. Ama onların olduğu yer daha farklı bir yer. Müdahale etmek çok zor. Çünkü korunuyorlar. İbn Necem'in listeyi o yüzden verdi. Efendim, görevim bittiyse gidebilir miyim? Görevin daha bitmedi. Daveti ne zaman kapatırsam o zaman gidersin. İstediğiniz gibi olsun efendim. Çok üzgünüm. Gördünüz mü? Bir sürü isim saydı. Ya bir sürü dediğim herhalde 5 tane isim saydı. 3 tane de farklı bir isim saydı. Yani 8. 8 kişiler. Ben 7 zannettim ama. Yo. Sonradan eklenen 3 dedi. Ama görevde olanlar 5. Bu isimler hiçbir aklımda kalmadı. Şuti aklımda geldi. Şuti. Şuti deyince bir an Tuji aklıma geldi. Tuji. Tuji'yi çoktandır çağırmadım. Tuji'nin davetini. Davetini yapmak istiyorum. Bir türlü fırsat gelmiyor. Tuji'yi bir çağırıp bakalım ne alemde, ne yapıyor onu da bir öğrenelim. 5 tane isim saydı. Çoğu aklımda kalmadı ama video kaydettiğine göre her şey elimizde. Davetli, bizi bu kadar yormasaydın. Şimdi şöyle bir şey var. Ben onu istediğim gibi burada tutarım. Bir de bana diyor ki gidebilir miyim? Hani davet, özgür müyüm? Beni bırakabilir misin? Seni zaten bırakacaktım ki. Bunları söyleseydin seni zaten gönderecektim. Neden söylemiyorsun? Neden bırakmıyorum seni? Çünkü isimleri vermedin.
Hiçbir şekilde izin vermedin, bekledin. Onlara zarar verirsin diye. Ben sana da zarar veririm istesem. Ama vermek istemiyorum. Arkadaşlar bu bir şey olduğu için, bir görev olduğu için. Görev dediğim şu, bir araştırma olduğu için daha doğrusu. Benim yaptığım araştırma. Ben niye zarar vereyim ki? Şöyle bir düşünün, ben neden zarar vereyim? Zarar verme sebep ne olabilir? Ne olabilir? Şöyle bir daha bakalım şöyle arkaya. Görebiliyor musunuz arkayı bilmiyorum. Arkada net gözüküyor gibime geliyor. Şöyle tam. Yani tahmini ortalıyorum biliyor musunuz? Tahmini ortalıyorum. Şöyle. Gözüküyor mu arka taraf hiç bilmiyorum. Çünkü ışıktan dolayı ben öbür tarafı da görmüyorum. Ön tarafını da görmüyorum. Demek davetli bu şekilde bize listeyi getirdi. İbn Necemi'ne soracağım aslında bu liste ne yapacağız biz bunu? Bunları etkisiz hale mi getirelim? Bunları bir kereden yok mu edelim? Hani yok etmek istemiyorum çünkü sadece etkisiz hale getirebiliriz. Yok da edebiliriz aslında da. Şimdi ben buna dedim yok etmeyeceğim aslında. Şimdi yok İbn Necemi dese ki bunları yakalım. Nasıl olacak? Buna bir şey söyledik. Buna dedik ki öyle bir şey yok. Dostlarına zarar vermeyeceğiz. İbn Necemi'yle konuşacağım. İbn Necemi'ni yok edelim derse ben de diyeceğim ki etkisiz hale getirelim. Biz niye yok ediyoruz ki? Neden yok ediyoruz? Yani öyle bir şey bana ters. Kötü bir görevdelerse bir savaşa girerler. Savaşırlar, kaybederler. O zaman yok olurlarsa olsunlar. Ama biz niye yok edelim? Ben onu diyorum. Öğreneceğiz bakalım İbn Necemi'nden öğreneceğiz. La ilahe illallah. Davetli. Ey davetli. Neredesin? Çok biraz korktu aslında davetli. Davetliyi korkuttuk. O bize birkaç sefer saldırdı ama davetliyi korkuttuk. Davetli korktu. Bir şekilde de şu an var ya ne olacağını şaşırdı herhalde. Acaba ne olacak? Ne yapacak? Öyle bir düşüncesi var büyük ihtimal. Ben en iyisi bunun davetini kapatayım. Bir İbn Necemi'yle bir görüşme yapayım. Durum nedir ona göre bir şeyler düşünelim. Davetli de gitsin gidebilir miyim falan dedi de üzüldüm ben şimdi bakın. Üzüldüm acıdım da bir de. Daveti kapatalım. Kendisi de gitsin. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.